Selamlar. Daha önce rüyalarımı çizmek için böyle bir defter yapmıştım. Hatta ilk gördüğüm rüyada bu ağlayan kıvırcık siyah saçlı kızdı. Videosunu Shorts'a ekledim. Şu an çizeceğim rüya ise 38 bölüm dizi çıkar. Olay şu anki evimin bulunduğu mahallede geçiyor. Uzun sarı saçlı bir kız yalın ayak önümde yürüyor. Kızın kim olduğunu bilmiyorum ama rüyamda tanıyor gibiyim. Neyse, kız yoluna devam ediyor. Ardından ben yolda uyuyakalıyorum. Ne alaka, yolun ortasında uyuyorum, ben de bilmiyorum. Neyse, rüya işte, sorgulamamak lazım. Uyandığımda öğreniyorum ki bu kız ölmüş. Ölüm sebebi de kızın üstüne az ilerideki bina yıkılmış. Lan az ileride bina yıkılmış, ben nasıl yolun ortasında uyuyorum? Neyse, tabii ki rüyamda bunu asla sorgulamadan, bu bina nasıl yıkıldı lan demeden direkt cenaze kısmını görmeye başladım. Burada da cenazeyi çiziyorum zaten. Bir ağlıyorum cenazede, bir ağlıyorum. Lan bu kız kim? Neyim oluyor? Onu da bilmiyorum. Daha sonra kızın babasıyla katili aramaya başlıyoruz. Kızın üstüne bina yıkılmış. Biz kimi arıyoruz? Müteahhiti mi arıyoruz? Ne yapıyoruz? İşte evin balkonuna falan bakıyoruz. Diyoruz ki biri burayı izliyormuş. Lan baktığımız balkon da benim balkonum. Bu kız niye benim evimde yaşıyor? Neyse, biz saçma sapan dedektifçilik oynarken daha sonra bu kızın sevgilisini görüyorum. Karşısında da bu sarı kıvırcık saçlı, saçlarını toplamış. Böyle çemkiriyor Allah'ım. Yüzünden yani meymenet akmıyor bu kızın. Karşısında da ölen kızın sevgilisi. Eğer bizim üstüne bina yıkılan kızı aldatıyormuş bu Tosun Paşa. Gül gibi kız varken neden bu sürekli çemkiren kızla takılıyor? Sonra bir de bu kızın çocukluk arkadaşı var. Siyah saçları var. Onun da sevgilisi var. Onun da saçları siyah. Diğer çocuğa göre daha düz bir yüzü var. Daha sonra bu kez de bunları ormanda görüyorum. Bunlar toplanmış böyle maymun gibi daldan dala iplerle atlıyorlar. Daha çok zipline gibi asıldıkları ama herkes yan yana yani. Normalde benim gördüğüm zipline'larda hep böyle tekli ipler oluyordu. Neyse, bizim sarı kız gidiyor bu kızın çocukluk arkadaşına çarpıyor. İşin garip tarafı hem çarpıyor hem de kendisi çemkiriyor. Burada da yine zipline kısmından bir sahne çiziyorum. Onu geçtim. Lan ben bu hikayede kimim? Ben dış ses miyim? Ben yokum ortada lan. Kendi rüyamda bile başrol değilim, şaka gibi. Neyse. Daha sonra bunlar bu kez de bir evin içindeler. Bir odada yalnız kalan şu abimiz etrafta melul dolaşırken bir dönüyor şu diğer çocuk. Çocuğun elinde de seramik modelaj kalemleri. Böyle silah gibi elinde diğer çocuğa doğru tutuyor. O da şaşırıyor tabii. Ne yapıyorsun, dur demeye kalmadan bu abimiz üstüne yürüyor. Bu kısımda rüyamda diyorum. Katil buymuş meğer falan deyip uyanıyorum. Burada da cinayet silahlarını çizmeye çalışıyorum. Ne alaka, bununla silah mı olur? Ne biçim rüya bu? Hadi şunu anladık. Ucu keskin hiç yoktan. Bu nasıl kurgu? Çok mu Murat Soner Hint dizisi izledim? Ne yaptım ben? Gördüğüm rüyaya bak yani. Sonra uyanınca düşündüm. Binayı yapan müteahhit çocuğun amcasının, dayısının, kayınçosunun kuzeni ise tam kız geçerken de evet kanka şu an üfle binaya. Cidden bu çocuk katilse kızın üstüne nasıl evi yıktı? Aklımda deli sorular. Siz ne düşünüyorsunuz? Neyse, böyle tuhaf bir rüyaydı. Yani bu çocuk kızın üstüne nasıl ev yıkmış olabilir? Sanırım bu soruların cevabını hiçbir zaman alamayacağım. Çünkü bu sadece bir rüyaydı. Ve gerçekten çok saçma bir rüyaydı.